Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz üroloji uzmanı doçent doktor Fatih Özkaya. Fatih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ederim. İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de çok iyiyiz. Hoş geldiniz hocam. Hocam son yıllarda, özellikle son 20 yıldır diyeyim, tıpta çok büyük gelişmeler var, teknolojik gelişmeler ki bunların içerisinde de çok sık gördüğümüz robotik uygulamalar, robotik cerrahi ki üroloji branşı artık robotik cerrahisiz sanki olmaz gibi bir duruma gelme noktasında diyebilirim. Nedir bu robotik cerrahi? Biraz bahseder misiniz? Robotik cerrahi 2000 yılından beri kullanılan laparoskopinin daha gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. Standart laparoskopiden farkı olarak hasta karnına girdiğimiz delikler vasıtasıyla enstrümanları yerleştiriyoruz. Bu enstrümanları hasta başında değil de uzaktan kontrol etmemizi sağlayan bir sistem. Yani bu enstrümanları bilgisayarların programları ve bazı yazılımlar sayesinde uzaktan kontrol edebiliyoruz eş zamanlı olarak. Hocam peki robotik cerrahinin çalışma prensibi nedir? Bununla ilgili bize ne söylemek istersiniz? Evet, robotik cerrahi bir sistemden bahsedeyim. Bir 3 komponenti var robotik cerrahinin. Birincisi hasta başındaki kolların bulunduğu robotun gövde kısmı. İkinci komponenti içerideki görüntüyü dışarıda bizim hasta başındaki asistansı yapan hemşire ya da doktorun ya da cerrahi izlemek için gelen misafir doktor hekimlerin ya da stajyerlerin izlemesini sağlayan bir görüntüleme sistemi. Bu sistem içerisinde enerji kaynakları ve basınç sistemleri de mevcut. Son olarak üçüncü komponenti de bizim ameliyat yaptığımız konsol. Konsol dediğimiz komponent. Burada da şimdi tek tek hepsini açıklayacağım. Hasta başındaki sistemde 4 kol var. Bazen kolların hepsini kullanıyoruz, bazen 3'ünü kullanıyoruz. Ameliyata değişiyor tabii ki kol sayısı. Kolların birisinde kamera var. Yani dışarıdan hastaya veya şöyle söyleyeyim, hedef organa ulaştığımız zaman enstrümanları, kolları yerleştiriyoruz ama bir tanesi mutlaka kamera. Bu kameranın önemli bir özelliği var. Normal standart laparoskopiden farklı olarak 2 optiği var. Ve bize 2 optik, aynı 2 gözümüz gibi tek gözle baktığımız zaman biz 2 boyutlu görüyoruz. 2 gözümüze göre baktığımız zaman ancak 3 boyutlu görüntü alabiliyoruz. Aynı şekilde laparoskopide kullanılan optik de bunu sağlıyor. Yani biz konsoldayken içeride 3 boyutlu bir görüntü alıyoruz çift optik sayesinde. Biri sol gözümüze, biri sağ gözümüze görüntüyü aktarıyor. Bu da bize içeride derinlik hissini algılamamızı sağlıyor. Peki hocam şunu soracağım. Mesela normal klasik cerrahide ne yapıyoruz? İşte hekim yıkanıyor, hazırlanıyor, giriyor. Buradaki prosedür böyle mi işliyor? Yani ameliyatı siz mi yapıyorsunuz yoksa robot mu yapıyor diyeyim. Şöyle onu da açıklayayım ben. Robotun kurulum esnasında biz de steril halde vakaya giriyoruz. Bu açtığımız deliklerden enstrümanları yerleştirip robota monte ettikten sonra sterilitemizi bozuyoruz. Yani ameliyatı steril şartlarda yapmıyoruz. Evet. Evet, ameliyatı robot mu yapıyor, biz mi yapıyoruz? Onu da belirtmem gerekiyor. Çünkü bu da bize çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Bu ameliyat robot mu yapıyor, siz mi yapıyorsunuz? Buna cevabım kesinlikle hayır, robot yapmıyor, biz yapıyoruz. Çünkü aslında şurada bir kavram kargaşası var. Bunu da şöyle söylemek isterim. Mesela bir radikal prostatektomi dediğimiz prostat kanseri cerrahisinde biz bunu açık yapınca açık radikal prostatektomi, laparoskopik yaptığımız zaman laparoskopik radikal prostatektomi, robotla yaptığımız zaman robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi diyoruz. Robot yardımlı, o sadece bize yardım ediyor. Bizim komutlarımızı aynen uyguluyor. Yani hastalar... Yönlendirmeyi aslında yine sizler yapıyorsunuz. Tabii her şey bize ait. Teknik bize ait. Tamamen o sadece enstrümanları bizim yönergemize göre içeride uygulamasını yapıyor. Robotun sadece bu anlamda bize bir yardımı var. Onun dışında ameliyatı tamamen her şeyi baştan sona kadar biz yapıyoruz. Hocam şimdi robot deyince tabii izleyenlerimizin de ilgisini ve dikkatini çekti bu konu. Hangi cerrahi branşlarda kullanılabilir robot? Evet, robot 2000 yılında kullanılmaya başladı. İlk olarak kardiyovasküler cerrahide kullanılması amaçlandı. Bunun sebebi de şu, kardiyovasküler cerrahide kalbe ulaşmak için iman tahtası dediğimiz kemiğin açılarak kalbe ulaşılması gerekiyor normal ameliyatlarda. Ve bu ameliyat sonrası hastalarda çok ciddi, aylarca süren kemik ve göğüs ağrılarına sebep oluyordu. Buradaki amaç bunu ortadan kaldırmak. Yani bu
iman tahtası dediğimiz sternum kemiğini açmadan ameliyat yapmak. Ama böyle olmadı. İlk ameliyat safra kesesi ameliyatı oldu. Genel cerrahlar tarafından yapıldı. Daha sonra üroloji, ürojinekoloji, göğüs cerrahisi, baş boyun cerrahisi, kulak burun boğazı tarafından da kullanılmaya başlandı ama yıllar geçtikçe Artmaya devam ediyor. artmaya devam ediyor. Üroloji baskınlığı biraz daha arttı. Şu an her yapılan 100 ameliyatın 70-80'i ürolojik ameliyat. Peki Biz hocam, daha çok kullanıyoruz şu anda. %70-80 üroloji diyorsunuz. Peki üroloji hangi hastalıklarında bunu kullanıyor? Özellikle onkolojik cerrahilerde kullanıyoruz robotu. Başta prostat kanseri olmak üzere böbrek tümörlerinde, böbrek tümörü olan hastalarda böbreğin tamamen çıkarılması ya da böbrek korunarak tümörün çıkarılması ameliyatlarında, mesane kanseri ameliyatlarında çok sık kullanıyoruz. Sadece kanser ameliyatları değil, böbrek çıkış darlıkları, böbrek ile mesane arasında idrar akımını sağlayan üreter dediğimiz kanalın darlıklarında da yine böbrek naklinde çok sıkça kullanıma girdi şu anda. Peki hocam, ekip çalışması gerekir mi? Gerektirir mi? Hangi doktorlar bunu uygulayabilir? Bir de bunun eğitim süreci nedir? Hangi eğitim aşamalarından geçmesi gerekir doktorlar? Tabii ki de bütün cerrahi işlemlerde olduğu gibi robotik cerrahi de bir ekip işidir. Hastanın hazırlığını sağlayan yardımcı personel, hasta pozisyonunda bize yardımcı olan yardımcı personel rolü çok büyük. Hasta başında bizi asiste eden asistanın, ki bu hemşire olabilir, bir doktor olabilir, vaka sırasında bize çok yardımcı oluyor. Yani içeriye dikiş verilmesinde, dikişin alınmasında, dokuların çıkarılmasında, organ torbasının içeri konulmasında gibi ya da kolların değişmesinde bizi asist edecek bir yardımcı mutlaka ihtiyaç var. Aynı şekilde robotik cerrahide anestezi de özellikle. Yani robotik cerrahi ameliyatlarındaki anestezi prosedürü normal ameliyatlardan biraz daha farklı. Bazı ameliyatlarda hastayı yaklaşık 30 derece, 45 derece baş aşağı pozisyonlarda ameliyat ediyoruz. Bu da hastanın operasyon sırasında alacağı sıvı miktarının ayarlanması, kafa içi basıncının artmaması için bir takım ilaçların yapılması vesaire. Yani anestezi ekibinin de robotla ilgili deneyimli Onlara da olması düşen gerekiyor. Yani her işlemde olduğu gibi, her cerrahi işlemde olduğu gibi kesinlikle bu da bir ekip işi. Peki hocam, robotik cerrahinin hastaya ve doktora avantajları nedir, dezavantajları nedir? İsterseniz doktor avantajlarından bahsedeyim. Şimdi bir kere bu ameliyatı oturarak yapıyoruz. Yani aynen şu sandalyede oturduğum gibi sadece önünde bir konsol var. Oturarak yapıyoruz. Bu bazı ameliyatlarımız çok uzun sürüyor. 5-6 saat süren ameliyatlarda, uzun süren ameliyatlarda büyük bir konfor sağlıyor. Önemli bir özellik daha var robotta. Eldeki titreşimi asla içerideki cerrahi alana yansıtmıyor. Yani bizim elimiz titrese bile cerrahi kollar, enstrümanlar asla titremiyor. Bu da hareketlerin seri olarak yapılması ve yanlış dokulara hasar verme ihtimalini düşüren bir faktör. Bir diğer avantajı da şu. Mesela şöyle elimizle açık ameliyatlarda sutur atarken bileğimizi en fazla 180 derece çevirebiliriz. Değil mi? Yani dirseği de bunun içine katarsak bir 90 derecede oradan maksimum en fazla 270 derece çevirebiliyoruz. Ama robot kollarının 540 derece dönebilme kabiliyeti. El bileğiyle yaptığımız hareketin tam 3 katı kadar daha fazla içeride dönme kabiliyeti var. Bu da bize içeride manipülasyonun, dikiş atmanın daha rahat olmasını sağlıyor. Ayrıca içerideki görüntü kalitesinin yüksek olması, 3 boyutlu görüntü olması bu bizim için sağladığı rahatlıklar. Hastalar için ne avantajları var diye sorunuzu cevaplayayım hocam. Bir kere açık ameliyattan farklı olarak biz bütün cildi bayağı bir uzun insizyonlarla kesi yapıyoruz açık ameliyatlarda ama robot öyle değil. Sadece küçük küçük delikler açarak giriyoruz. Dolayısıyla uzun bir insizyon olmadığı için ya da bir kesi yeri olmadığı için hastalar daha az ağrı duyuyorlar. Çok teşekkür ederiz. Bayağı ciddi Vermiş avantajları var Teşekkür robotun. ederiz hocam verdiğiniz Vermiş olduğunuz bilgiler için. bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz üroloji uzmanı doçent doktor Fatih Özkaya'ydı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızla devam ediyor.